Herkese merhabalar, Entel Diyar'a hoş geldiniz. Ben Serkan Culum. Bu bölümde nefes kesen sahneleriyle, unutulmaz karakterleriyle ve temposu hiç düşmeyen aksiyon filmleri var. Bol patlamalı, bol dövüşlü ama aynı zamanda hikayesiyle de sizi içine çekecek bu filmleri gelin birlikte keşfedelim. İlk filmimiz Mad Max, Fury Road. Bu filmi yıllar önce otobüste yolculuk yaparken çaprazında oturan kişinin koltuğundaki küçük ekranda görmüştüm. Hangi film olduğunu bilmiyordum. Filmin sesini bile duymuyordum ama o kadar sürükleyici bir aksiyona sahipti ki yaklaşık 15 dakika gözümü alamamıştım. İşte George Miller'ın yıllar sonra geri dönerek yeniden canlandırdığı Mad Max Fury Road sadece bir aksiyon filmi değil, adeta görsel bir çılgınlık şöleni. Çölün ortasında suyun ve benzinin en değerli kaynak haline geldiği distopik bir dünyada geçen bu yapım, izleyiciyi hiç nefes aldırmadan baştan sona sürükleyen bir yol hikayesi sunuyor. Tom Hardy'nin canlandırdığı Max, kendi geçmişinin hayaletleriyle boğuşurken, Charlize Theron'un unutulmaz performansıyla hayat bulan Furiosa ile yolları kesişir. İkili, Immortan Joe'nun zulmünden kaçmaya çalışan kadınlarla birlikte çölün derinliklerine doğru umutsuz bir özgürlük yolculuğuna çıkar. Filmi özel kılan, yalnızca temposu hiç düşmeyen aksiyon sahneleri değil, aynı zamanda güçlü karakterler, cesaret ve direniş üzerine kurulu hikayesi, çarpıcı görselliği, pratik efektleri ve neredeyse hiç hız kesmeyen kurgusuyla Mad Max, modern sinemanın en büyük aksiyon başyapıtlarından biri olarak sinema tarihine geçti. Eğer seni koltuğuna çivileyen, kaotik ama derinlikli bir aksiyon deneyimi arıyorsan, bu film tam da sana göre. Diğer filmimiz Age of Tomorrow, Türkçe'de Yarının Sınırında olarak karşımıza çıkıyor. Doug Liman'ın yönettiği Age of Tomorrow, bilim kurgu ve aksiyonu zekice harmanlayan filmlerden biri. Tom Cruise'un canlandırdığı William Cage, kendini istemediği halde ölümcül bir savaşın ortasında bulur. Ancak her öldüğünde aynı günü yeniden yaşamaya başlar. Bu sonsuz döngü onu çaresizlikten stratejik bir savaşçıya dönüştüren bir yolculuğa sürükler. Yanında Emily Blunt'ın canlandırdığı karizmatik savaşçı Rita vardır. Cage, Rita'dan öğrendikleriyle her seferinde yeniden deneyerek düşmanı yenmenin yolunu arar. Bu tekrar eden zaman fikri, filmi aksiyonun ötesine taşıyarak derin bir gerilim ve merak unsuru yaratıyor. Bu özgün hikayeyi, nefes kesen savaş sahneleri ve zaman döngüsü fikrini eğlenceli bir tempoyla sunan Age of Tomorrow, modern aksiyon bilim kurgu sinemasının en parlak örneklerinden biri. Ya her seferinde daha iyi olma şansın olsaydı? Sorusunu merkeze alan bu yapım, izleyiciyi hem düşündürüyor hem de koltuğuna çiviliyor. Adrenalin, zeka ve eğlencenin birleşimine arıyorsan, Yarının Sınırında kesinlikle kaçırmaman gereken bir film. Burada bir film serisinden bahsetmek istiyorum. Die Hard serisi. Aksiyon sinemasının tartışmasız en ikonik serilerinden biri olan Die Hard, izleyicilere gerilimin, zekice kurgulanmış çatışmaların ve unutulmaz bir kahramanın hikayesini sunuyor. Bruce Willis'in canlandırdığı John McClane karakteri, sıradan bir polis olmasına rağmen kendini her defasında olağanüstü durumların merkezinde bulur. Bu seri 1988 yapımı ilk filmle başlar ve belki de hala en iyi bölüm olarak kabul edilir. Tek bir gökdelenin içinde geçen bu gerilim dolu hikayede McClane'in zekası ve cesareti sayesinde düşmanlarını birer birer alt etmesine tanık oluruz. Bu bölüm, aksiyon sinemasında tek adam kahraman temasını adeta yeniden tanımlamıştır. Devam filmleri ise temponun dozunu giderek arttırır. Uçaklar, şehirler, hatta ülkeler çapında tehditler. Ancak tüm bu kaosun ortasında McClane'in en büyük gücü değişmez. Esprili tavrı, kırılmaz iradesi ve insani zaaflarıyla gerçek bir kahraman oluşu. Die Hard serisi yalnızca patlamalar ve silahlardan ibaret değildir. Aynı zamanda karakter odaklı bir anlatımın, zekice yazılmış diyalogların ve giderek büyüyen bir sinemasal evrenin de örneğidir. Aksiyon sevenler için bir klasik, türün nasıl evrim geçirdiğini görmek isteyenler içinse kaçırılmayacak bir seridir. Ve şimdi yine başka bir film serisi var. O da John Wick serisi. Modern aksiyon sinemasını adeta yeniden tanımlayan bir yapım. Keanu Reeves'ın hayat verdiği John Wick, kayıplar ve ihanetlerle örülü geçmişinden sonra aslında istemeden yeniden suç dünyasının merkezine çekiliyor.
Tabii John Wick'in bu dünyaya çekilmesinin nedenlerinden biri de hayvan sevgisinden yoksun olanlardan kaynaklanıyor. Filmi izleyince ne demek istediğimi anlayacaksınız. John Wick'i benzersiz kılan şey, sadece intikam peşinde koşan bir adamın hikayesi değil, sadakat, kayıp ve varoluş mücadelesiyle örülü bir karakterin karizması. Seri boyunca kurulan gizemli suikastçılar evreni, kuralları ve kendi içinde işleyen sistemiyle izleyiciyi büyülüyor. Kendi mitolojisini yaratmayı başaran John Wick, bir aksiyon filminden çok daha fazlası haline geliyor. Aksiyon sahneleri ise başlı başına bir devrim niteliğinde. Koreografileri, uzun planlı çekimleri ve silah kullanımıyla seriye bambaşka bir gerçekçilik ve ritim kazandırıyor. Her bölüm temposunu düşürmeden aksiyonu daha da büyüten sahnelerle izleyiciyi ekranın başına kilitliyor. John Wick serisi, görsel estetiği, stilize şiddeti ve Reeves'in unutulmaz performansıyla günümüzün en etkili aksiyon destanlarından biri haline geliyor. Hem karakter derinliği hem de türün sınırlarını zorlayan anlatımıyla modern bir kült klasik. Sonuncu olarak yine bir film serisi var. O da Kill Bill serisi. Quentin Tarantino'nun en ikonik işlerinden biri olan Kill Bill serisi, hem intikam öyküsünün keskinliği hem de sinema tarihine saygı duruşu niteliğindeki üslubuyla öne çıkıyor. 2 bölümden oluşan bu hikayede, Uma Thurman'ın canlandırdığı The Bride karakteri, uğradığı ihaneti kanlı bir hesaplaşmaya dönüştürüyor. Seriyi özel kılan şey yalnızca olay örgüsü değil, dövüş sahnelerinin görsel estetiği, türler arası geçişleri ve Tarantino'nun kendine has sinema dili. Japon samuray filmlerinden spagetti westernlere, kung fu klasiğinden çizgi roman estetiğine kadar birçok farklı sinema geleneği büyük bir ustalıkla harmanlanıyor. Her bölüm farklı bir tona sahip. İlki daha sert, şiddet dolu ve tempolu bir aksiyon fırtınası iken, ikincisi daha ağır ilerleyen, karakter derinliğine ve dramatik yoğunluğa odaklanan bir anlatı sunuyor. Bu çeşitlilik seriyi tek düzelikten kurtarıyor ve izleyiciye hem görsel hem duygusal açıdan unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Kill Bill, güçlü bir kadın kahramanın kararlılığını, öfkesini ve iradesini sinemanın en stilize biçimlerinden biriyle aktarırken, Tarantino'nun imza niteliğindeki diyalogları ve müzik seçimleriyle hafızalara kazınıyor. Aksiyon sinemasına yön veren zamansız bir film serisi. Başka film önerilerinde ve podcast'te görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.